TikTok'ta hiç PUBG yayıncılarına denk geldin mi? Gelemezsin, bitti. Ben sana ne dedim? Bir gün bitecek PUBG ve o gün bugün mü bilemem. Ama size şunu söyleyebilirim ki oyun geliştikçe RAM'e abanır. RAM'e abanırsa her cihaz kaldırmayabilir. Bu sayede müşteri kaybeder. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Bizim derdimiz PUBG değil. Bizim derdimiz artık eskiden GTA 5 yayını yapanlar artık para kazanamaz oldu. Veyahut harita oyunu oynayanlar kimseyi tatmin etmiyor. Attığı hediye evet aksiyon yaratıyor olabilir ama bu yayıncıyı delirtir. Ama eskiden yayıncılar samimiydi. Şu anda yayıncıların birçoğu samimiyetsiz bir şekilde yaklaşıyorlar. Evet, bunu fark ettim. Bunun sebebi nedir? Tabii ki bu. Bunu çok kazandılar, samimiyeti unuttular. Bunu çok kazandırmayacaksınız demek ki. Bunu çok kazanırsa bir insan gerçekten bunu iş olarak görmez. Parayı aldım, görüşürüz. İşte buna döner. Onun için arkadaşlar bugün sizlere ben başka bir şeyden bahsedeceğim. Bu para kazanma olaylarında bu oyunları oynuyorsunuz ya, artık farklı oyunlara ihtiyaç var. Bunun için ben de yeni bir oyun geliştirmiştim. Bu oyun globale açıldı. Türklere hizmet veremiyorum. Hatta ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'ye hizmet veriyorum ama globaldekileri kullanıyor. Çok garip değil mi? İşte bu oyunumuzun ismi Av Bulut Savaşları. Peki oyunumuzun amacı ne? TikTok canlı yayınlarda bu oyunu entegre edebilir miyiz? Kesinlikle. Ve nasıl oynanacağını da birazdan anlatacağım. Ama anlatmadan önce sizlere Av Bulut Savaş hakkında kısa bir bilgilendirmede bulunacağım. Av Bulut Savaşlarında bulunan 2 tane ordumuz bulunmakta. Birinci ordu kırmızı takım, yani chat. İkinci ordumuz mavi takım, yani yayıncı. Eğer izleyiciler sana hediye attıkça aslında kendi askerini yaratıyor. Nasıl mı? Tabii ki de bunu Tikfinity aracılığıyla yapılıyor. Örneğin bir tane gül attı, chat'e ait bir asker istiyorsa chat'e bir asker atıyor. Aynı şekilde birisi TikTok attı, eğer ki asker olarak yayıncıya destek amaçlı attıysa o zaman yayıncıya bir tane asker atamış oluyor. Bu askerlerimizin içerisinde bulunan oklu olan var, işte mızraklı, kalkan kılıçlı, atlı, bu şekilde ayrımları var. Tabii bunların her birinin gücü de farklı oluyor. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Bu oyun ücretli mi? Birazdan anlatacağım. Ona da geleceğiz. Oyunumuzun amacı kısaca bu. Ama içeride daha detaylı bir şekilde göreceksin. Hiç lafı uzatmayalım. Videoya geçelim. Geçmeden önce sizlere bir bilgilendirmede bulunacağım. Evet, telefonda yayın yapan arkadaşlar, sizlere çok güzel bir haberim var. Artık bilgisayarınız yoksa telefondan o hediye görselleri yapma olayını özellikle Tikfinity'nin yaratmış olduğu o mobil uygulamanın birebir aynısını biz geliştirmekteyiz. Öncelikle bu hediye görseller artık telefondan da yapıyorsunuz arkadaşlar. Evet, şaka değil. Telefondan PUBG oynuyorsan hediye görsellerini yapabiliyorsun. İlerleyen vakitte her gelen hediyeye müzik çalma olayı da çalışacak. Bunu da yapacağız. Şu anda an itibariyle bunların da çalışması başlatıldı. Ama hediye görseller şu anda çalışıyor aktif bir şekilde. Google Play Store'dan yayında arkadaşlar. İsmi ABBfinity. Eğer siz indirmek isterseniz indirin. Ama buraya girişiniz tabii ki de Avbulut'ta kayıt olan hesabınızla giriş yapmanız gerekmektedir. Aksi halde kendiniz oradan hesap oluşturamazsınız. İkinciye gelince arkadaşlar, Google Play Store'da var, iOS'ta olacak mı diye soracaksanız hayır. App Store'da koymayacağım arkadaşlar. Şu anda ekranlarınızın karşısına lisans geçersiz uyarısı gelecek. Onun için ne yapacaksınız? Tabii ki de avbulut.com'dan 1 aylık lisans almak zorundasınız. Sadece görsel olarak kalmayacak. İlerleyen vakitte arkadaşlar her hediye geldikçe ses efektleri çalışacak. Bunun da şu anda çalışmalarını an itibariyle yapmaktayız. Eğer bittiğinde güncellemeler gelecek. Güncellemeler üzerinde bildirim özelliği koymadım. Onun için sizler anlık arada bir kontrol edin ABBfinity ya da beni takipte kalın. Büyük ihtimal reklamını yaparım. Durumu da anlatırım. 1 aylık süreyle kullanacağınız bu hizmeti bence denemelisiniz arkadaşlar. Gerçekten para kazanmak isteyenleriniz varsa da bunu kullanın ve etkisini de görün diyorum. Hadi videoya geçelim. Selam canlar, ben Kubilay Can. Evet arkadaşlar, Av Bulut Savaşlar oyununu geliştirip yayınlamış olduk. Ancak ve lakin herkes diyor ki abi bu Av Bulut Savaşları ne diyor. Ne? Evet, ben bunu size anlatacağım ama anlatmadan önce şunu söylemem gerek. En güzel kızlar bende var. Bu Av Bulut Savaşlarını globalde oynayan bir sürü yayıncım var ama Türkiye'de oynayan bir tane yayıncıyı göremedim. Niye göremedim? Şöyle, Av Bulut Savaşlar oyununu, daha doğrusu kalibresini anlayamadılar. Ben de size anlatacağım. Herhangi bir kurulum gerekmeden, cihazın herhangi bir belleğini işgal etmeden çalışan bir web oyunudur arkadaşlar Av Bulut Savaşları. Öncelikle bu oyuna nasıl ulaşacağız diye soruyorsanız hemen anlatıyorum, iyi dinleyin. Öncelikle arkadaşlar Av Bulut yazıyorsunuz Google'a. Çıkan ilk site Av Bulut telefon kılıfı
NFC kartvizit ve web çözümleri olan siteye uğruyorsunuz. Bu arada bu sitenin bu hizmetleri de var. Yani telefon kılıfı da satıyor. Yakında bilgisayar toplamayı da satmayı planlıyoruz. NFC kartvizit olsun, işte web çözümler olsun. Bunlar da dahil olmak üzere bütün her şey var. Şimdi web çözümler dediğimde şunu söyleyeyim arkadaşlar. Web site scriptleri satılıyor. Sayfaya tıkladım. Karşımıza bu şekilde bir sayfa geliyor arkadaşlar. Bu arada GTA 5'in hediye geldikçe araba değiştirme modunu bilmeyenleriniz varsa o videoyu da zaten yukarı tarafta karta bıraktım. Onu da izlersiniz. Onu da buradan gelip satın al dediğinizde sizi yönlendirir. Kanalıma bakarak videolarından ulaşabilirsiniz. Şimdi gelelim arkadaşlar, burada giriş yapacağız. Burada girişiniz yoksa önce bir hesap oluşturuyorsun, sonra girişinizi yapıyorsun. Ben şimdi bir girişim yapacağım arkadaşlar. Girişimizi yaptık arkadaşlar. Şimdi karşımıza gelen sayfadan nereye ulaşmamız gerekiyor? TikTok yayıncı hizmetine ulaşmamız gerekiyor. Ancak ve lakin şunu bilmeniz gerekli. Hesabın bölümüne geliyorsunuz arkadaşlar. Reklamları kapatın. Hesabın bölümüne geldikten sonra eğer coin'iniz 164 coin yoksa kesinlikle bu oyunu oynayamazsınız. 164 coin'i aldığınızda oyunu satın alırsanız 1 aylık kullanım süresine sahip olmuş olursunuz. Şimdi diyeceksiniz ki abi bu ne? Sürekli sana aylık para mı ödeyeceğiz? Arkadaşlar kusura bakmayın, burada çok para kazandığınızı biz de biliyoruz. Yani bizler oyun geliştiricileri olarak ya da mod geliştirici olarak diyelim. Bu programı işletiyorsak bizim de bir giderimiz oluyor. Yani sen bu modu kullanırken benim sunucumdan faydalanarak kullanıyorsun. Ben sunucuya para ödüyorum. Hep de benden gidiyor ama senden bir şey gitmiyor. Sen hep kazanıyorsun ama olan bana oluyor. Onun için bunu paralıya çevirmek zorundayım arkadaşlar. Coin satın alacaksınız. Tamam, buraya tıkladığınızda coin'inizi satın alıyorsun. Aldıktan sonra TikTok yayıncı hizmetine geliyorsunuz. Burada yayıncı vs izleyici savaşları var. Buraya tıkladığınızda karşınızda tabii ki 164 jeton isteyecek. Oraya tıkladığınızda satın alacaksınız. Zaten satın aldıktan sonra biraz bekleyin, otomatik buraya atacak sizi. Jetonu satın aldığın halde buraya atmazsa o zaman destek hizmetlerinden bildirin. Destek hizmetleri de 24 saat içerisinde zaten sizlerin programınızı kontrol eder. Eğer ödeme gerçekleşmişse hemen size bunu bir aylığına, hatta bu programın hatasından dolayı bir 5 gün daha fazladan verebiliriz. Yani sıkıntı yok ondan, tamam. Yani program hatasız bir şekilde çalıştığı için biz hep sürekli kontrol ediyoruz. Gene de işimizi garantiye alalım diye söylüyorum. Şimdi arkadaşlar burada önce bir C yapıp bütün her şeyi bir sıfırlamam lazım. Şunu da kapatayım. Şimdi arkadaşlar sizlere zaten ilk başta da Av Bulut savaşlarının mantığını anlatmıştım ama ve lakin biraz daha iç detayına inelim. Sağ taraf izleyici yani chat, sol taraf yayıncı arkadaşlar. İzleyici sürekli kendi askerini yaratır, kendi ordusunu yaratır attığı hediyelerle. Bu sebepten dolayı yayıncıya da kimse destek atmıyor. Peki burada ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki de ben sitede şu özelliği koydum. Yayıncıya her 29 saniyede bir rastgele asker verecek. Genellikle atsız asker oluyor. Yani kılıçlı, mızraklı veya ok yaylı asker oluyor. Şimdi bunu nasıl açacağız? Ç tuşu kapatma, Ö tuşu da açmadır. Bakın şu an yayıncı desteği durduruldu yazıyor. Bir bastım, yayıncı desteği başladı. Ö tuşuna basınca da başlayabiliyor arkadaşlar yayıncımız desteği. Bu sayede 29 saniyesi dolduğunda bir tane asker verecek. Şimdi gelelim karşı tarafla, bizim askerimiz direkt savaşa mı giriyor yoksa biz mi aktif ediyoruz? Aslında siz aktif ediyorsunuz arkadaşlar. V tuşu direkt savaşı başlatmaya yarar. Q tuşu savaşı durdurmaya yarar. C tuşu da savaşı sıfırlamaya yarar. O skoru sıfırlıyor aslında bir bakımdan. Bak mesela bir askerimizi verdik. Verdiği asker mızraklı asker. Elinde zaten uzun bir çubuğu varsa anlayın ki o bir mızraklı asker. Şimdi gelelim sağ tarafa, ne verelim? Mesela ben izleyiciyim. Gül hediyesi attım. Bir tane atlı asker attım. Tamam, şu an savaşta değil ama normalde savaşması lazım değil mi? Çünkü savaşı sen başlatmadın daha. Eğer savaşı başlatsaydın olacak olan durum şuydu. İki tarafta yaklaşıyor. Bak, kalkanlı kılıçlı asker verdi. Şu anda animasyon direkt yayıncı 1. Adamın atlı askerini bitirdi. Demek ki mızraklı bir tık daha avantajlı. Neden? Mızrağı var sonuçta. Uzun ya. Hani o sebepten dolayı vurması daha şey oluyor. Ama yakın bir fight'e girseydi, kılıça kılıç girseydi o zaman işin rengi değişebilirdi. Bak bir tane daha geldi. Bu da yanlış bilmiyorsam ok yaylı. Aynen, bu da ok yaylı arkadaşlar. Mesela ben yayıncı desteğini kestim. Tamam mı? Artık yayıncıya destek meslek atılmayacak. Bu askerlerle idare edecek. Bir izleyici ayı attı. Ne gelmesi lazım abi? Mesela örnek diyorum bu arada. Sallıyorum ben şu anda. 40 tane asker gönderdim. B tuşuna basarak 40 tane asker gönderdim. Şu anda ne yapması lazım sizce bu yayıncıyı? Perişan etmesi lazım. Çünkü bak ne yapıyor? Bak şimdi. Vuran vurana diyor. Bak oklu moklu da vuruyor. Bak vurdu oklu. Oklu vuruyor uzaktan. Bitti. Savaşı sen durdurabilirsin. Q'ya basarak durdurabilirsin. Bu sayede savaş durursa sana da destekçilerin eğer seni korumak babında asker gönderiyorsa bu da 40 tane askeri K tuşuna basarak gönderebilir. Ama şu an ben Q'ya bastım, durdurdum. V'ye basıyorum. Şimdi savaş geri başlıyor. Aşağıda da asker sayısı var. Asker sayısı yayıncının 40. Şu anda düşüyor izleyicinin askeri. 24'e falan düştü. Bakalım ne olacağı belli olmaz. Kimin kazanacağı? 21'e 21. Bak mesela çok fena düştü yayıncının askeri. İzleyici aldı. Her bir askerin gücüne bağlı. Evet,
Evet, şimdi yayıncıya arkadaşlar T tuşuna bastığımızda bize atlı, kılıçlı asker gönderiyor. Savaşı durdurayım siz de görün. Y tuşu da atlı, mızraklı asker gönderiyor. U tuşu sadece atsız, kılıçlı asker gönderiyor. Burada O tuşu da atsız, ok ve yaylı asker gönderiyor. K tuşu 40 tane asker veriyor. P tuşu o askerleri hepsini öldürüyor. J tuşuna bastığımızda atlı, kılıçlı asker veriyor izleyicimize. H tuşu mızraklı asker veriyor atlı olarak. Daha sonra G tuşu atsız, kılıçlı, kalkanlı asker veriyor. Ondan sonra M tuşu yine ok ve yaylı asker veriyor. B tuşu da 40 tane asker atıyor. N tuşu da askerleri komple öldürüyor. Şimdi bunları da anladığınızı varsayıyorum arkadaşlar. Bu oyun 2D oyundur. Web site ile bağlantılı bir oyundur. avbulut.com site üzerinden oynayabilirsiniz yayında. Nasıl bunu ekrana getireceğinizi her bir şeysini anlatacağım. İsterseniz laptopunu al götür, istediğin yerde açabilirsin. Bunu tablet versiyonunu da yapacağım zaten. Aslında tablette açılıyor da tuş atama konusunda orada tuşlar biraz farklı çalışıyor. Tablet içinde farklı bir sistem yapmayı planlıyoruz. Ama dediğim gibi arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz oyunun globalde oynandığını unutmayın. Türkiye'de de oynanması için sizlere bırakıyorum. Zaten hediyeleri de yukarıya koyabilirsiniz. Bak, boşluk alanlar da bıraktım zaten, mavi alanlar. Oraya da hediyelerinizi koyarsınız. Şimdi gelelim Tickfinity ayarına, ama gelmeden önce Tickfinity ile ilgili detaylı bir şekilde videosunu istiyorsan hemen kafamın üzerinde karta bırakmışımdır kardeşim. Sizlere kısa da bir bilgi vereyim arkadaşlar. Artık ben de bir Tickfinity geliştirmeye başladım. Bu Tickfinity'miz hem bilgisayarda hem de telefonda yapılabilir hale getirdim. Daha doğrusu telefondaki Tickfinity'm şu an görselleri ekrana koyabiliyor artık. Telefondan yayın yapan arkadaşlar için söylüyorum. Bunun artık bir de bilgisayar versiyonunu halledeceğim inşallah. Bütün derdiniz bitiyor. Şu konuyu da atlamadan geçmek istemiyorum. Halen abone olmayan kardeşlerimiz var. Arkadaşlar, sizlerden ricam abone olun. Sizler abone olursunuz ve keşfete düşeriz. Sizler yorum atarsanız keşfete düşeriz. Beğeni atarsanız keşfete düşeriz. Sizler destek olmazsanız emin olun hiçbir şekilde keşfete düşemeyiz. Bizler yapmış olduğumuz bu geliştirmeler, bir yazılımcı olarak söylüyorum, Türkiye'mizin daha iyi bir şekilde tanınması için bizim gibi yazılımcılara ihtiyacı var. Bizim gibi yazılımcılar bir şeyi yoktan var etmek tabii ki de Allah'a mahsustur, ama biz teknoloji konusunda kendimizi tabii ki de zeki olarak görüyoruz. Kibirden değil. Bu gerçekten bilgiliğimizden kaynaklı. Bilgiliyiz. Yani ben bu işte aşağı yukarı 17 senedir ben bu sektördeyim. Ve 17 senedir bir yazılımcı olarak söylüyorum size. Benim aklımın ucundan bir sürü projeler geçiyor. Ve emin olun bu projeleri duysanız hadi lan oradan dersiniz. O kadar projeler var ve ben bu projeyi yapabilmem için her şey sizin ellerinizde. Gerçekten sizin elinizde. Onun için sizlerden ben abone istiyorum. Abone olun, beğeninizi atın. En azından yeni arkadaşlar gelir ve bu yeni arkadaşlar sayesinde Avbulut ailemize ya da Kubilay Can ailemize, artık ne diyorsanız, daha da üyesi artarak genişlemiş oluruz. Her neyse, konumuza gelelim şimdi. Arkadaşlar, burada Tickfinity'ye geldiğimizde eylem ve etkinlikler bölümüne geliyoruz. Şimdi buraları yok sayın, tamam mı? Buralar yokmuş gibi düşünün. Siz ne yapacaksınız? Yeni bir eylem oluşturacaksınız. Ben oluşturdum varsayalım. Siz de oradan oluşturursunuz. Karşınıza bu şekilde bir sayfa gelecek. Ben oraya ismi değiştireceğim. Ne diyeceğim? Chat Kılıçlı Asker. Böyle yazdım. Buradan da bir tane ses seçtim. Open Sound Library'e bastığınızda bir sürü ses var. Buradan seçin arkadaşlar. Osurma sesi mi arıyorsunuz? Piu piu sesi mi? Hepsinin ses efektleri var arkadaşlar. Tıklarsın, seçmiş olursun. Daha sonra aşağı inersin. Tuş vuruşlarını simüle et. Şimdi bizim karşı askerimiz neydi? Atlı kılıçlı asker. Tamam. U tuşuymuş. Mesela bunların da zaten bilgileri hemen açıklamada var arkadaşlar. Hangi tuşun neye yaradığına dair bütün bilgileri aşağıda açıklamaya bırakmışımdır videonun açıklamasında. Tuş vuruşlarını seç diyor. Tıklıyorsun. Burada U tuşu diyorsun. 100 milisaniye diyorsun. Burayı ister tıkla ister tıklama, o sana kalmış bir şey. Sonra save diyorsun. Şimdi bu Tickfinity olayında da şu durum var. Autolite diye bir program var. Sana onu yükletecek. Onu yüklemezsen tuş vuruşlarını simüle edemez. Yani sen burada hediye geldi. U tuşuna basıldı. Sistemin niye basmadı? Çünkü Autolite'in yok. Autolite olması lazım ki senin cihaza müdahale edebilsin. Şimdi aşağı iniyoruz. Görüntüleme saniyesi 2 saniye diyorum. Sonra Scrim 5 diyorum ya da Scrim 1 diyelim. Tamam, fark etmez. Burada da hediye kombinasyonunu işaretliyorsunuz. Buradakinde tikini işaretliyorsunuz. Ben 5'e alayım da bir tane başka bir Scrim var. Onunla şimdi karışmasın, çakışmasın. Siz her yeni eylem oluşturduğunuzda Scrim 1, Scrim 2, Scrim 3, Scrim 4 bunları hep ayırın. Tamam mı? Bak burada ben Scrim 5 yaptım mesela. 2 tane eylemi aynı yerde tutmayın. Tutarsanız büyük ihtimal çalışmayacak. Ya da çalışsa da karışıklık olacak. Bunu yapmayın sakın. Sonra kaydediyorsunuz. Tamam. Kaydettiğiniz varsayalım. Bendeki şu an araç değiş. Ben ismini değiştirmedim. Siz oradan ismi. Hatta dur ya, yapayım bir tane de. Chat Kılıçlı Asker. Tamam, ismi bu. Şimdi geliyoruz arkadaşlar. Burada bunların da olmadığını varsayın. Bu aşağı taraftaki olayların da olmadığını varsayalım. Yeni etkinlik oluşturuyorsunuz. Oluşturduğunuzda olayı kim tetikleyecek? Herkes tetikleyecek. Çünkü ben herkesten alabilirim hediye. Bunu seçiyorsunuz. Olayı ne taraftan tetiklenecek? Abone olarak mı? Takip ederek mi? Beğeni atarak mı? Paylaşarak mı? Yoksa işte belli bir coin
coin sayısına göre mi? Hayır. Ben belirli bir hediye göndermesini istiyorum. Neymiş o? Gül mü? Hayır hocam ya. Buna ne göndersin? Mesela şu lazer çubuğunu gönderebilir. Mesela buraya geliyorsun. Bu eylemleri tetikleyin. Tıklıyorsun. Chat kılıcı asker. Bak görüyor musun? Yukarı tarafta eklediğimizi aşağıda gözüküyor. Basıyorsun. Lazer çubuğu her geldiğinde aşağıdaki etkinlik çalışacak. Tamam? Bu saatten sonra çubuk geldiğinde otomatik çalışacak. Burada işlemimiz bitti mi? Bitti. Şimdi gelelim asıl mevzuya. Burada TikTok Live stüdyomuz açılıyor. Bu güncellenene kadar ben size kısaca da şeyden bahsedeyim arkadaşlar. Eğer hediye görselleri lazımsa, şu an ekranda belki görüyorsundur, bir yerine koymuşumdur. Bunlar lazımsa sana hemen yukarı tarafta kart vardır. Ona tıkla, nasıl yapıldığını da anlatıyorum. Oradan da izle, en azından hediye görsellerini eklersin. Onu da nasıl ekleyeceğini şimdi göstereceğim. Sen git şu an karttaki videoyu izle. Hemen o karttaki videoda ne yapıyorsam aynısını birebir yap, tamam mı? Altına ne yazmak istiyorsun? Atlı asker mi? Kılıçlı asker mi? Atsız asker mi? Bunları yaz. Bu kadar. Bir problem yaşadığında bizzat bizim ekip arkadaşlar ilgileniyor. Bak bazı sistemlerde bunu ilgilenen bile yok. Gerçekten canlı destek hizmetlerinde ilgilenen bile yok. Bizdekiler gene ilgileniyor sağ olsunlar. İlgilenmeseler de gene bizzat ben ilgileniyorum. Çok acil bir durum oldu. Adamın ben zaten mesajlarını okuyorum. Çok acil bir muhabbete döndüğü anda ben diyorum ki tamam ben müdahale edeceğim. Arkadaşım mailini al. Mailleşiyoruz. Mail üzerinden de o da bana bir numarasını veriyor. WhatsApp üzerinden de iletişime geçmeye başlıyoruz. Yani bizler kesinlikle sizi hani şey bırakmak istemiyoruz. Hani burada ben paramı aldım, paramla rezil oldum hesabına döndürmek istemiyoruz. Bir de benim yüzüm belli, ismim belli. Siz o adamlardan mod alıyorsunuz da ismi belli değil, yüzü belli değil. Ben birkaç şikayet geldi bana. Bu şeyle ilgili arkadaşlar. GTA 5 moduyla ilgili. Adamlar modu satıyor. TikTok hesabın giriş şeyini istiyor. TikTok hesabını çalmışlar. 118 binlik hesabı çalmış. Bunda çok bilindik bir firma çalmış ha ben size söyleyeyim. Şu an piyasada en çok dolanan GTA 5'in şeyleri çalmış. Öyle bir duyum geldi bana. Size soruyorum. Bu adama nasıl güveniyorsunuz? Bu adam da bana ne dedi biliyor musun? Ben ajans sayesinde aldım dedi. Ajans çakallık yaptı, benim hesabımı çaldı diyor. Yok işte deyip sonra beni ajanstan attı diyor. O firmayla görüşmeye çalışıyorum. Yüzümüze kapatıyor. Gibi parasını da iade etmemişler. Dava etse kime edecek? Firmanın ismini etse vergide ismi yok. Yani onun için diyorum arkadaşlar, yapacağınız işe dikkat edin. Bakın ben firmayı karalamak için söylemiyorum. Ben her zaman güvenlik için söylüyorum. Delikanlı adam çıkar yüzünü gösterir. Birilerine reklam yaptırmaz. Ya da ajans üzerinden sırtından geçinmez. Kendi yaptığı projede güveniyorsa çıkar kendi anlatır. Kendi yayın yapmıyor. Bak ben mesela ne yaptım? GTA 5 kendim modladım. Kendim yayınımı yaptım. Para kazandım mı? Allah bereket versin, kazandım. Hiç kazanmadığım bir işe de kalkıp reklamını da yapmam yani, açık ve ne söyleyeyim. Yani burada GTA 5'in modunu alan da kazanamayan da görmedim şu anda. Biz ne yapmıştık? Çift kılıçlı askeri yaptık değil mi? Bizim çift kılıçlı askerimizin ekranı neydi? Screen 5'ti. Değil mi? Bak ben niye burada size ayırın dedim? İşte geliyoruz oraya. Aşağı iniyorsunuz. Kaplama ekran ayarları var. Buradan Screen 5'i buldunuz. Sonra yanında hemen bir URL var. Bağlantı linki var. Bunu kopyalayın. Basın üzerine kopyalanın. Kopyalanınca zaten size şöyle bir uyarı veriyor. Gördünüz mü? Burada artıya basıyorsunuz. Bekleyin biraz açılır. Burada bağlantı diyorsunuz. Ekle diyorsunuz. Buraya o kopyalanmış olan bağlantıyı CTRL V tuşuna basarak yapıştırıyorsun. Sonunda da görürsün Screen 5 diye. Şimdi bunu sesi aç diyorsunuz. Tamam mı? Bağlantının sesini aç diyorsunuz. Bunu kapatırsanız ses mes gelmez. Aşağı indim. Her zaman aktif tut diyorsunuz. Ondan sonra özel bir çözünürlük isterseniz boyutunu siz ayarlayabilirsiniz ama ben her zaman içeriden yapma taraftarıyım. Kaynağı ekle diyorsunuz. Bitti. Eklendi burada şu an. Mesela bakın iyi dinleyin. Ses gelecek mi bilmiyorum ama büyük ihtimal gelir diye düşünüyorum. Ben basacağım bak. Duydunuz değil mi? Şimdi buna bastığımda arda arda basacağım. Şimdi asker gönderecek mesela bana. Bekliyorum. Gönderiyor bak, gördünüz mü? Yayıncıya asker gönderdi. Biz yanlış yapmışız. Chat'e değil yayıncıya geliyormuş o. U tuşu yayıncıya geliyormuş. Zaten ben açıklamada yazmışımdır. Hangisi yayıncıya ait asker gelmesi, hangisi chat'e ait, onları yazacağım. Ben kafam karıştı şu anda. Ondan dolayı öyle şey yaptım. Bu döngü sürekli devam edecek. Adamlar diyecek ki dur lan ben de atayım diyecek. Yayıncıya destek atacak. Sonra izleyici diyecek ki dur lan ben fazla atayım diyecek. Bu sefer diğeri sinirlenecek. Bu sefer bu da aynı şekilde abartacak. Diyecek ki dur lan ne oluyor lan, hayır beni mi yiyeceksin diyecek. Daha fazla atacak. Sinirlenecek. Bak mesela şu anda izleyicinin asker sayısı 422. Yayıncının asker sayısı da 170-160'lara düşüyor şu anda. Fena bir şekilde yiyor. Şöyle yaptığımızda da sayılar hemen hemen aynı oluyor. Şu an 300'e 300 gidiyor. Artık kim kimi yerse. Şu anda yayıncıyı harbi yiyorlar şu. Bir de şunu da söylemeden geçmek istemiyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlar bu sistemi yapamayanlar ya da bazı sistemlerimin paralı olmasından itiraz edenler var. Ama itirazı üsturuplu değil, küfür ederek ya da dine küfür ederek. Bu kişilere kesinlikle açık ve net söylüyorum. Yakalarsam çok net söylüyorum, avukatlarıma vereceğim. Avukatlar
yapacaklar? Direkt savcılığa başvuru yapacaklar. Ondan sonra da artık siz onlarla uğraşırsınız. Baştan bilin. Ben bütün verilerinizi, SS'lerini her şekilde çekiyorum. Kimin ne yorum attığına dair kendi yapay zekama ekliyorum. Bir gün elbet karşılaşırız. Sistemi zaten az çok olsun anladığınızı varsayıyorum. Anlamayanlar arkadaşlar da zaten yorumlara atarsa bir daha da çekme ihtimalim olabilir. Kaç arkadaştan bir yorum geldi bana. Abi biz güvenemiyoruz. Verilerimizi ne yapıyorsun diye. Şimdi Avbulut hesap oluşturma konusunda çok fazla tedirgin olan arkadaşlarımız var. Ben size şunu söyleyebilirim. Hiçbir şekilde verilerinizi satmıyoruz. Üçüncü parti uygulamalara vermiyoruz. Yazılımlara dahil etmiyoruz. Verileriniz bizde gizlidir ve şifrelidir. Yani verilerini bile görmüyorum. Yani senin adını, soyadını bile oraya yazarken şifreli geldiği için onu çözmemiz gerekecek. Onu da çözemediğimizden dolayı senden izin isteyerek ancak yapabiliyoruz bu sistemi. Ki zaten ben her zaman da söylüyorum. Yayında da söyledim. Burada da söylerim. Hiç sıkıntı yok. Ben onurumu, şerefimi sokaklarda bulmadım. Onun için onurumu, şerefim üzerine yemin ederim ki hiçbir verinizi de satmayacağıma dair, hiçbir verinize de bir zeval gelmeyeceğine dair bunu da söylerim arkadaşlar. Bakın ben siber güvenlik piyasasından geldiğim için nasıl hackerların ne tarzda çalma şekilleri olduğunu bildiğimden dolayı ona bile ben önlerine engel olabilecek bazı sistematik yazılımsal çalışmalar yaptım. Özellikle hani çalsalar da ulaşabileceği tek şey tokenlar. Tokenların da şifreli olduğu için hepsine ulaşamayacaklar. Her bir veriniz şifrelidir. Hiçbir şekilde bir şey yapamazlar. Baştan bilin, bunun kefili benim arkadaşlar. Şimdi diyeceksiniz ki arkadaş ben bu banka bilgilerimi giriyorum lan. Yarın bir gün bir şey olur. Onu da söyleyeyim. Bize hiçbir şekilde banka bilgileriniz gelmiyor. Bize gelen tek şey aldığınız coin'in 164 jeton olduğunu, işte kaç jeton aldıysan onun bilgisi geliyor sadece bize. Shopier firmasıyla biz çalıştığımız için ben yıllardan beridir bak avukatlara da ben bu hizmeti verdim. Orada da aynı şekilde Shopier'i kullandım. Orada 6-7 senelik bir hizmet verdiğimde hiçbir şekilde bir sorun yaşamadım Shopier'den. Shopier firması bilgi ve teknoloji kurumuna bağlı bir firmadır. Yani güvenli bir firmadır. Ben kefilim o konuda. Yıllardan beridir de onlarla çalışıyorum. Sürekli onlarla devam edeceğiz gibi. Gönül rahatlığıyla banka bilgilerinizi de verebilirsiniz. Ödemelerinizi de rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Allah nasip ederse önümüzdeki haftaya görüşmek dileğiyle. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Eğer kanalıma hala abone değilsen kardeşim, senin abone olmana ihtiyacım var. Çünkü sen abone oldukça beni keşfete atarsın. Videoya beğeni attıkça gene keşfete atarsın. Yorum attıkça keşfete atarsın. Bu desteği sağlayın. Sizden herhangi bir ücret talep edilmiyor. Videonu izledin diye senden para istemiyorlar. Sen ne yapacaksın? Ücretsiz fırsatı değerlendireceksin kardeşim. Çok zor değil ya. Bir abone, bir de beğeni, bir de yorum. O kadar ya. Bir de sizlere şu bilgiyi de vereyim. ABB Finity ile ilgili video ne zaman gelecek diye soracak olanlar vardır illaki. Arkadaşlar haftaya onun videosu da gelecek. Nasıl yapılacağına dair her bir şeysini detaylı bir şekilde anlatacağım. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, mutlu kalın, dostça kalın. Bay bay. Unutma, ben senin hacker'ın. Dijital içerik, her an trend, sosyal medya, herkes sende. Yazılım, teknoloji, eğitim hep, her videoda bilgi ve keyif hep. Kubilay Can sahnede fun, Vine Challenge tepki anında plan, kukla, tiyatro, şarkı birleşir, her içerik